Sorbil, gerçeği bulur sunar. Bir insan ne kadar yozlaşabilir, ne kadar sapkınlaşıp tabiri caizse şeytanlaşabilir. Herkesin aklına bazı uç senaryolar gelmiştir. Ama hepsini bir kenara koyun gitsin. Bizim hayal bile edemeyeceğimiz kötülükleri hayatlarının parçaları haline getirmiş insanlar var. Normalde bu rezil insanlar kendi karanlık köşelerinden ara sıra başlarını kaldırırlar. Ancak bu sefer durum çok farklı. Hani kimi videolarda komplo teorilerinde sıklıkla geçen bir konudan bahsediyoruz ya, dünyayı yöneten elitler diye. İşte bizim aklımızın alamayacağı sapkın karanlıklarda bu adamların dolaştığı alenen ortaya çıktı. Her ne kadar bu buzdağının görünen kısmının sadece ucundaki kar tanesi olsa da bu kadarı bile ya biz nasıl bir gezegende, nasıl bir dönemde yaşıyoruz arkadaş? Bunlar insansa biz neyiz? Bu nasıl düzen diye hepimizi birkaç gündür gerim gerim geriyor. Bugün birlikte ne yazık ki daha önceden olası komplo teorileri olarak size anlattığım bazı olayların gerçeklerinin nedenli beter olduğunu göreceğiz. Tatsız ve karanlık bir bölüm ama yine de gerçeği bula hoş geldiniz. Gündem karanlık ve sıkıcı. Bu cendereden birazcık kurtulayım, kendime yatırım yapayım diyorsun, online eğitimler ateş pahası. Ancak Sorbil'de durum farklı. Sorbil yüz binlerce kullanıcısı olan yapay zeka destekli bir eğitim platformu. Ve en büyük farkı da tüm eğitimlere premium aboneliklerde sadece tek bir ücret ödeyerek sınırsız erişim hakkı kazanıyor olman. Sorbil'de yabancı dil, yazılım, kurumsal ve kişisel gelişim kategorilerinde yüzlerce sıfırdan ileri seviyeye kadar uzmanlar tarafından Sorbil'e özel hazırlanmış, denetlenmiş eğitimler var. İngilizceden tutun ikna eğitimlerine kadar aradığınız tüm eğitimleri bulabilirsiniz. Tamamladığınız her eğitim için CPD Provider'ı Sorbil'den uluslararası sertifika alarak yurt dışının kapılarını da aralayabilirsiniz. Sorbil'in yapay zekası olan Billy ise tüm eğitimlerde uzman olan senin kişiselleştirilmiş eğitmenin. Billy, dünyada bu seviyede gelişmiş tek eğitmen yapay zeka. Eğitimlere seninle birlikte katılarak senin hangi konuyu izlediğini takip ediyor. Eğitimden ayrılmadan tek tuşla izlediğin konuyla ilgili yüzlerce egzersiz, sayfalarca konu anlatımı oluşturarak senin anlamanı sağlıyor. Sana hazırladığı egzersizleri indirebiliyorsun. Dersle ilgili tüm sorularını detaylıca yanıtlıyor. Platforma kayıt olduğunda hedefine en hızlı şekilde ulaşmanı sağlayacak kişisel öğrenim yolculuğunu oluşturuyor. Billy, öğrenim hedeflerini gerçekleştiriyor. Sorbil Premium aboneliği ile tüm bunlara aylık 149 TL veya yıllık 664 TL'ye ulaşabilirsin. Ama takipçilerime özel gerçek 30 kodunu kullanarak %30 ek indirimle yıllık abonelik yalnızca 465 TL'ye geliyor. Hem gündemden kaçmanı sağlayacak, hem kendini geliştirmeni sağlayacak, hem de bütçe dostu olan Sorbil'e hemen şimdi aşağıdaki linke tıklayarak abone olmayı unutma. Öncelikle belirtmeliyim ki bu videoda internette sağda solda gördüğünüz çoğu yalan ama kimisi de doğru olan o rahatsız edici görüntüler olmayacak. Biz olayın esas özünü inceleyeceğiz. O yüzden rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Karanlık bir New York gecesinde 2019 yazında Manhattan'ın en güvenli hapishanelerin birinde bir adam ölü bulundu. Hücresinde asılı halde, boynunda kırık kemikleriyle. Resmi rapor intihar dedi ama dünya inanmadı. Bu adam Jeffrey Epstein'dı. Bir zamanlar Wall Street'in gizemli prensi, şimdi ise tarihin en büyük cinsel istismar skandallarının merkezindeki bir isim. Epstein sıradan bir Brooklyn çocuğuydu. Ama nasıl oldu da başkanlar, prensler, milyarderler ve Hollywood yıldızlarıyla çevrili bir imparatorluk kurdu? Nasıl oldu da bu imparatorluk yüzlerce genç kızın hayatını kararttı? Belgeler ortaya çıktıkça dünyanın çivisinin nedenle çıktığını da gözler önüne sermeye başladı. Öncelikle kim bu adam? Oradan başlayalım. 1953 senesinde New York'ta doğmuş orta sınıf bir aileye mensup bu Yahudi çocuğu, Yahudi olayını özellikle belirtiyorum, birazdan anlayacaksınız. Anlatılan hikayeye göre çok da sıradan bir çocuk değildi. Matematik ve fiziğe aşırı yatkın olduğu için okulunu akranlarına göre sınıf atlayarak bitirmişti. Ancak üniversitede tutunamadı ve 2 üniversite değiştirse de hiçbirini bitiremeden okulu bıraktı. Zaten ne olduysa da bu zamanlarda oluyor. Üniversiteden mezun olamamış olmasına rağmen kağıt üzerinde lise mezunu bu adam daha 21 yaşındayken New York'un en seçkin elit okullarından birisi olan Dalton School'da fizik ve matematik öğretmeni olarak işe alınıyor. Dalton Okulu dediğim gibi normal bir okul değil. Siyasetçi çocukları, medya patronlarının çocukları, iş dünyasının devlerinin çocukları hep burada. Tam network kurulacak bir yer.
Ve dediğim gibi böyle bir okula 21 yaşında diplomasız bir öğretmenin 2 ders için birden alınması tarihte olmayacak bir olay. Burada da devreye okulun müdürü Donald Barr giriyor. Kendisi de Yahudi bir ailenin çocuğu ve daha ortada resmi olarak CIA bile yokken onun atası olan OSS yani Stratejik Servisler Biriminde 2. Dünya Savaşı sırasında görev yapmış bir ajan. Oğlu William Barr da hem eski Amerikan Adalet Bakanı hem de zamanında CIA'de görev yapmış birisi. Ve bu kişi bir anda diploması bile olmayan parlak zekalı bir adamı pat diye ülkenin en kilit okullarından birinde öğretmen yapıyor. Ne garip tesadüf değil mi? Ancak bu videoda tesadüfün T'sinin bile olmadığını anlayacaksınız. Bu arada bu masum görünen okul müdürümüzün de yazdığı bir de kitap var. Adı da Uzay İlişkileri. Konusu da ne biliyor musunuz? Elitlerin yönettiği bir evrendeki çocuk köleliği. Unutmayın, bu hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Okulda 3 yıl görev yapan Epstein hızlıca çocukların aileleriyle sıkı bağlar kurmaya başlar. Ve o zamanların dev finans firması Bear Stearns'ün CEO'su olan Alan Greenberg ile ilişkilerini kuvvetlendirerek okulu bırakıp onun firmasında finans dünyasına giriş yapar. Orada da yıldızı anında parlar ve bir anda en çok satış yapan eleman haline gelerek ciddi paralar kazanır. Ancak 1981 yılında şüpheli krediler ve kural ihlalleri yaptığı belirlendiği için işten ayrılır. Lakin Epstein 1980 yılında yani vukuatları ortaya çıkıp işten ayrılmadan bir yıl kadar önce Steven Hoffenberg'in kurduğu Amerika'nın en büyük finansal Ponzi dolandırıcı şirketinde stratejik beyin olarak çalışmaya başlamıştır bile. Hoffman yıllar sonra verdiği ifadelerde Epstein'in yatırımcıları dolandırmak için kullanılan hisse senedi manipülasyonu ve sigorta bonosu dolandırıcılığı yöntemlerini bizzat tasarladığını açıklamıştır. Towers Financial 200 binden fazla yatırımcıyı yaklaşık 450 milyon dolar dolandırırken Epstein bu süreçten hiçbir yasal sorumluluk almadan sıyrılmayı başarmıştır. Ya bu nasıl oluyor diyorsanız biraz bekleyin göreceksiniz. Hoffenberg'e göre Epstein bu dolandırıcılıktan elde edilen milyonlarca doları kendi hedge fonunu kurmak için başlangıç sermayesi olarak kullanmış ve lüks yaşamını bu kirli parayla inşa etmeye başlamıştı. Ve işte hikayemiz tam da buradan itibaren gitgide karanlıklaşmaya başlıyor. Epstein'in gerçek anlamda bir uluslararası gizem adamı haline gelmesi, Victoria's Secret ve Bath & Body Works gibi dev markaların sahibi olan milyarder Leslie Wexner ile tanışmasıyla gerçekleşmiştir ki kendisi de bir Yahudidir. 1980'lerin sonunda başlayan bu ilişki, Wexner'ın Epstein'a kendi devasa serveti üzerinde sınırsız bir vekaletname vermesiyle sonuçlanmıştır. Wexner'ın finansal danışmanları Epstein hakkında bir fare kokusu alıyorum diye uyarıda bulunsa da Wexner bu uyarıları dikkate almamış ve Epstein'ı hayatının her alanına dahil etmiştir. Şimdi olaylar örgüsünü anlamanız için bu detayları veriyorum. Çünkü sonunda ipin ucu çok büyük bir yere çıkacak. 1 gram aklı olan herkes demin verdiğim bilgiden sonra ya bu adam deli mi? Neden bütün malının kontrolünü daha yeni tanıştığı bu tasdikli dolandırıcıya veriyor diyecektir. İşte bunun için size Wexner'dan kısaca bahsetmem gerek. Leslie Wexner, vitrin olarak Victoria's Secret'ı çok kazanan bir firma olarak gösterse de arka planda 1996 yılında CIA'nin vitrin firmalarından olan Güney Hava Taşımacılığı firması ile pek çok karanlık iş yapmıştır. Burada bahsettiğim işler de CIA için büyük miktarda kokain taşınması operasyonlarıydı. Sadece bu da değil. Adam Mega Grup denilen ve nüfuzlu Yahudi iş adamlarını bünyesinde barındıran Amerikan senatörlerine lobi yapan İsrail yanlısı bir grubun da kurucusu. Grubun arkasındaki karanlık güç ise iddialara göre Mossad ve adamların lobi baskısı kurmasının temelinde ise şantaj operasyonları yatıyor. İşte şimdi bir anda 10 yıl içinde 100 milyonlarca dolar para kazanıp milleti dolandırıp Amerika'nın en önemli isimleriyle network kuran Yahudi bir gencin hikayesi yavaştan anlam kazanmaya başladı mı? Ve daha da önemlisi bu milyarder iş adamının nasıl olup da tüm servetinin kontrolünü bu adama bıraktığı daha iyi anlaşıldı mı? Unutmayın, emir demiri keser. Epstein, Wexner'ın parasıyla New York'un en büyük malikanelerinden birine sahip olmuş, Ohio'da geniş araziler satın almış ve Wexner'ın jetlerini kullanmaya başlamıştır. Ancak bu ilişkinin en karanlık boyutu, Epstein'in kendisini Victoria's Secret için bir yetenek avcısı olarak tanıtmasıdır. Kendisi bu sahte ünvanı kullanarak yüzlerce genç kadını ve reşit olmayan kızı kendi ağına çekmiş, onları modellik vaadiyle manipüle etmiştir. İşte bu sayede işin içinde hem CIA'nin olduğu hem Mossad'ın olduğu bir kaldıraç etkisini kullanan Jeffrey Epstein kısacık bir zamanda muazzam bir güç kazanmış hale gelir. Ve bu dev ağını ördükten sonra
bir örümcek gibi kurbanlarını o ağa düşürmeye başlar. Çoğu insan dünyayı yöneten tiplerin ne mal olduklarını ancak bu belgeler sızdıktan sonra anlamaya başladılar. Ama size hep dediğim gibi bu aslında olayın sadece bir yönü. Elitler dediğimiz iş dünyasından siyasete kadar uzanan anormal zengin ve güçlü kişilerin çoğu cidden aklınıza hayalinize gelmeyecek sapkın inançlara sahipler. Bunu böyle egzajere etmek için, satanist bunlar filan demek için demiyorum. Bence satanizm ile bile alakaları yok. Satanizm çok farklı temelleri olan bir inanç kavramı. Bu tamamen karma bir sapkınlık. İçinde Baal, Molok tapınması var. İçinde diğer tüm canlıları kendilerinden aşağı gördükleri için işkence var. İçinde insan ve hayvan kanı ritüelleri var. Bakire kadınlardan çocuk yapıp sonra doğuran kadınları öldürmek var. Ve bunlar hep farklı farklı okült sapkın ayinlerin ayrı ayrı bölümleri. Ama adamlar hepsini birleştiriyor. Ve dikkat edin, bu sistemdeki çarkların habire Yahudilerden çıkması da şaşırtıcı değil. Çünkü bunlar Kenan diyarında İbrahim peygamber öncesinin sapkın adetleri ve inançları temelli olaylar. İsrailoğulları dışındakileri daha aşağı gören Tevrat bile bunlara lanet ediyor. Varın siz düşünün nedenli sapkın olduklarını. Yıllardır pek çok komplo teorisyeni, aklı başında olanları diyorum, yoksa orada da uçan tipler çok, bu adamların bu ayinlerini parça parça ifşaladılar ya da anlattılar. Ama hep üzeri kapatıldı gitti. Çünkü genel olarak çoğumuz yok ya bu kadar da olmaz artık deyip sınırı insanileştiriyoruz. Ama durum öyle değil. Gerçekten bunların insani bir yanı kalmamış. Birazdan örneklerini göreceksiniz. Yüz milyonlarca dolarlık servet ve arkasında duran gizli devlet güçleri tarafından desteklenmesiyle devasa bir güç kazanan maşa ajan Epstein, insanların sapkın dürtülerini tatmin edip onlara ileride şantaj yapacağı bir sistemi istihbarat örgütlerinin sağladığı verileriyle kurmaya başlar. Ve bu sapkınlıkların merkezinde ise iki temel kavram vardır: din ve seks. Din deyince bir kez daha diyorum, bu adamların kendi oluşturdukları dinden ve garip ayinlerinden bahsediyorum. Ve her şeyi olan kişilerden bahsediyoruz. Bu adamlar daha ne ister ki diyeceksiniz. Cevap basit. En temel tabu olan şeyleri. Jeffrey Epstein bu illegal ötesi tabuları insanlara sunmak için suç imparatorluğunun merkez üssü olarak Karayipler'deki küçük Aziz James adasını satın alır. Dış dünyadan tamamen izole edilmiş bu ada, yerel halk tarafından kısa bir süre sonra pedofili adası olarak anılmaya başlayacaktı. 2020 yılında ABD Virgin Adaları yetkilileri tarafından çekilen ve 2025 yılı sonunda kamuoyuna açıklanan fotoğraflar ve video kayıtları adadaki yaşamın sıradan bir lüks tatilin çok ötesinde olduğunu hepimize gösterdi. Yıllarca süregelen bu sapkın zincir ise 2005 yılında Florida'da açılan bir soruşturma ile patlamaya başlar. 14 yaşındaki küçük kızının Epstein seks zincirinin mağdurlarından olduğu iddiasıyla polise başvuran bir anne sayesinde polis şefi Michael Reiter Epstein'ın evine baskın düzenler ve masaj terapisi adı altında bu genç kızların Epstein'ın evine gönderildiğini ve orada hem bu kızların hem de arkadaşlarının sisteme dahil edildiği ağı ortaya çıkarır. Bu arada masaj ve model kelimeleri belgelerdeki kadın ticareti için kullanılan anahtar kelimelermiş. O da ortaya çıktı. Peki sonrasında ne mi olur? FBI ve savcılar yüzlerce mağduru tespit etmelerine rağmen dönemin federal savcısı Alexander Acosta bu deccale sadece 13 ay hapis cezası verir ve konuyla ilgili en hafif suçlama olan fuhuşa teşvik suçu ile yargılar. Ve bu anlaşmadan mağdurların ailelerinin haberi bile olmaz. Bu yasalara aykırı bir davranış ve doğal olarak devasa bir kamuoyu öfkesi tetikledi. Zaten bu tepki sayesinde New York Federal Savcılığı yeniden dava açtı da ta 11 yıl sonra yani 2019 yılında Epstein çocuk seks ticareti suçu ile tutuklandı. Geç gelen adalete bir tepki olarak ilk baskını yapan polis şefi Michael Reiter yaptığı açıklamada eğer o gün federal hükümet görevini yapsaydı sonraki 10 yıl boyunca yüzlerce genç kızın hayatı kararmayacaktı demişti. Ama işte ne yazık ki masumlar yandı gitti. Hikaye bitti mi? Tabii ki hayır. Esas şimdi başlıyor. Siyasi dostları tarafından bu sefer paçayı kurtaramayan Epstein hapishanede itirafçı olacağını ifade eder. Ve bir anda yine ne tesadüftür, süper güvenli hapishanenin kameraları arıza yapar. Adamı her 30 dakikada bir kontrol etmesi gereken nöbetçilerin ikisi birden uyuyakalır, hücre arkadaşı o gecelik başka bir hücreye transfer edilir ve sabah bir bakmışlar adam kendisini hücresinde asıvermiş. Ne kadar garip bir tesadüf değil mi? Hatta dünyada kendini asıp boyun kemiğini 3 yerden kırabilmeyi başarmış tek insan Jeffrey Epstein'dir. Resmi otopsi raporunu hazırlayan Dr. Michael Baden,
Raporunda Epstein'ın 66 yaşında olduğu için kendisini asarken kazara boynunu da kırmış. Doğal, böyle şeyler olur yazmış. Resmen akıl tutulması bir açıklama. Ama dosyayı gerçekten bu şekilde kapattılar. İnanılır gibi değil. Sizin bugün internetin her yerinde gördüğünüz belgeler ise 2025 yılı sonrasında yürürlüğe giren Epstein şeffaflık yasası kapsamında sızmaya başlayan belgeler. Ve Ocak ayında da bunun son güncel dalgasını gördük. Şimdiye kadar toplamda 3,5 milyon sayfa belge, 2000 video ve 180 bin görsel yayınlandı. Halihazırda daha 2,5 milyon sayfa belge aşırı derecede karartılmış şekilde saklanıyor. Ya neden saklanıyor diye düşünüyoruz değil mi? Ama bu sansürlü şekilde açıklananlar bile bu denli dünyayı sarstıysa bir de ultra gizli tutulanlarda ne var siz düşünün. Hatta gelin birlikte neler olduğunu izini sürelim. Epstein ile haşır neşir olan kişileri burada tek tek saysam muhtemelen 1 saat boyunca saymam gerekir. Ama arşivlerde sık sık karşımıza çıkan bazı kilit isimlerden gideceğim. Bill Clinton, Hillary Clinton, Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, İngiltere Prensi Andrew, eski İngiltere Başbakan Yardımcısı Peter Mandelson, eski Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair. Daha kimler var kimler, say bitmez. Bunlar işin sadece siyasi kısımları. Medya yönünde de Woody Allen ve eşi adama nasıl daha iyi video çekeceğini göstermişler. Kevin Spacey defalarca adamın uçağı ile yanına gitmiş. Bu arada uçağın adı da Lolita Express. Sapık pislik onu bile gizlemeye çalışmamış. Lolita, yaşı küçük olsa da cinsel çekiciliği fazla olan kızlar için kullanılan bir tanım. Sihirbaz David Copperfield, manken Naomi Campbell ve daha onlarcası. Medyadan sanata, siyasetten gazetecilere kadar yüzlerce insan bu adamın ağında bir şekilde bulunmuşlar. Tabii ki adamın her yanında fotoğraf çekildiği kişiye işte sapık demek olmaz. Ama demin örneğini verdiğim gibi kişiler sık sık bu adamla takılan kişiler. Hatta Epstein mağdurlarından Johanna Sjöberg, yeminli ifadesinde Epstein'ın Bill Clinton için o gençleri sever, ona göre ayarlama yapıyorum dediğini de belirtmiştir. İğrenç insanlar ya. Ve tüm bu iğrençliklerin merkez üssü de biraz önce bahsettiğim küçük Aziz James adası. Adanın en dikkat çekici yapısı üzerinde altın renkli bir kubbe bulunan ve halk arasında tapınak olarak bilinen bina. Binanın dış cephesinde yer alan sahte pencereler ve kapılar yapının içeride olup biteni gizlemek için tasarlandığını düşündürmekte. Binanın iç mekanı ise oldukça alışılmadık detaylarla dolu. Devasa bir siyah kuyruklu piyano, Epstein'in bir papa ile yan yana durduğu büyük bir tablo. Bu arada biliyorsunuz dünyanın en büyük çocuk istismarı davaları Vatikan'a karşı halen devam etmektedir. Bu da bir dipnot olsun. Ve yeraltı odalarına indiği iddia edilen gizli asansörler. Mağdurlar bu binanın aslında bir tecavüz zindanı olarak kullanıldığını ve yer altındaki ses geçirmez odalarda da sistematik olarak işkence ve istismarların gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Belgelerdeki ve davalardaki itirafçıların açıklamalarına baktığımızda Epstein'ın her akşam kendini kızlara bir bebek gibi kundaklatıp yatağa yatırmalarını istediğini, dişçi masası ve koltuğunda korku oyunları oynadıklarını, sık sık yapılan partilerde madde kullanılıp sonrasında orji denilen toplu sekslerin yapıldığını ve bu olaylara katılan kızların da 14-18 yaşlarında olduklarını sık sık görüyoruz. Ama itiraflar sadece bunlar da değil. Mağdurlar Epstein'ın o kilise benzeri yapıda kendini bir ilah olarak rollendirip kızlarla çakma okült ayinler yapıp cinsel ilişkiye girdiğini ve bu tarz rol yapmalara sık sık konukların da katıldığını ve gizli kameralarıyla daha sonra bu kişilere şantaj yapılması için görüntülerinin çekildiklerini anlattılar. Adam New Mexico'da Zorro Çiftliği adı altında devasa bir tesis kurmuş ve kendini ilah olarak gördüğü için benim kutsal soyum devam etmeli diye bebek üretim odaları inşa etmiş. Planı da 20 tane kadını hamile bırakıp orada kendi özel arı ırkını yetiştirmekmiş. Hatta sonradan çıkan teknik plan çizimlerinde kriyojenik tanklar da yaptırmak istediğini görüyoruz. Yaşlandığında ölmemek için kendini ve spermlerini dondurup gelecekte uzun yaşam için çözülmeyi planlamış. Ve yine bu çiftliklerde de sapık elitlere ait yüzlerce fotoğraf mevcut. Prens Andrew 4 ayak üzerinde yerde şebeklik yaparken, Bill Clinton sıcak küvette kızlarla takılırken gibi. Bu klasik istihbarat taktiğidir. Önemli yerlerde kilit kişileri bul, para, madde ve seks ile yoldan çıkar, kaydet ve şantaj yap. Hiç değişmez. Hatta istihbarat dünyasına buna bal tuzağı denir. O denli yaygın bir olay. İşte Jeffrey Epstein olayında ana omurga bu. Pedofili etrafında dönen bir bal tuzağı. Ve bu ağ tüm dünyada genç çocukların kaçırılmasını içeren bir ağ. Ancak halka açılan belgelerde bence daha derine inmemiz gereken bazı detaylar mevcut.
Çünkü bu Epstein kendi tanrısal seks fantazilerinin dışında bilgi toplayabildiği herkes hakkında da binlerce sayfalık notlar çıkarmış. Ve muhtemelen Mossad'a sızdırmış. Ve bu notlarda pandemiden tutun 1999 depremi sonrası Türkiye'de yaşananlara kadar dünyanın her yerinden çarpıcı detaylar mevcut. Önce hem deminki medofili konusu, kasıtlı yanlış söylüyorum, YouTube bu tarz kelimelere takılıyor, hem de ülkemiz ile alakalı bölümlerden başlamak istiyorum. 1999 depremi ve çocuk ticareti. 99 depreminde ölü ve yaralılar dışında 5840 kişi kayıp olarak ilan edildi. Yani dirisi ya da ölüsü bulunamayan kişiler. Ve tabii ki bunların aralarında çocuklar da var. Epstein'in pilotu Larry Wyszowski'nin uçuş kayıtlarında ve Epstein'in notlarını aldığı kara defterinde gözümüze çarpan detay ise şu. Tam da o tariflerde Epstein'in global çocuk ticaret ağında lokal kişiler ile çalışıp dünya çapında uygun çocukları Lolita Express isimli özel jetiyle adasına getirdiğini görüyoruz. Ve tam da deprem zamanlarında bu uçağın Türkiye'ye veya yakın bölgelere yakıt ikmali veya kısa süreli duruşlar için iniş yaptığına dair radar ve uçuş verileri bu çocukların gizlice yurt dışına çıkarılmış olabileceği teorisini güçlendirmekte. Bu da öyle beyhude bir teori değil. 2026'da da yayınlanan belgelerde Epstein'in asistanlarının Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki insani kriz bölgelerini birer temin kaynağı olarak gören e-posta yazışmaları dosyaya girmiştir. Bunu ne yazık ki organ ticaretçileri de çok yaparlar. Ve yazışmalarda Türkiye ismi doğrudan bir deprem operasyonu olarak değil, potansiyel lojistik transfer noktası olarak geçmekte. Ve bu konuyla ilgili olarak Epstein'in çocuk temini asistanlarından Adriana Rosa, savcı, Türkiye'den çocuk getirilmesine yardımcı oldunuz mu diye doğrudan bir soru yönelttiğinde Ross, 5. maddeye dayanarak cevap vermeyi reddediyorum yanıtını vererek sessiz kalma hakkını kullanmıştır. Şimdi tabii ki kanunen bu iddialar kanıtlanmadığı için ister istemez bir komplo teorisi olarak kalıyor gibi gözüküyor. Ancak olayların örgüsü o kadar net ki insanı düşünmeden edemiyor. Çünkü benzer kayıp çocuklar haberlerini 2023 büyük depreminden sonra da gördük. İlk başta bu konular da kapatıldı. Ama geçen haberlerde gördüm, Epstein belgeleri sonrasında mecliste konunun araştırılması için çalışma başlatılmış. Umarım sonuna kadar giderler. Epstein'in geberip gitmesi bir şey değiştirmiyor. Bakın bu kadar belge çıktı. Daha tek bir eliti gözaltına bile almadılar. Halen bu şer sistem ne yazık ki devam ediyor. Adamın kara defterindeki diğer ifşalar ile devam edelim. 2011 yılında Kaddafi devrildiğinde Libya devletine ait 80 milyar dolar değerinde varlık Birleşmiş Milletler tarafından donduruldu. Mossad ve İngiliz MI6 ise Epstein'i ve elindeki şantaj verilerini kullanarak Epstein'in bu varlıkların çözülüp yine Epstein'in sahibi olduğu vakıflara aktarılması için Birleşmiş Milletler'deki kişilere şantaj ve baskı yapılması gerektiğini ima eden yazışmalarını görüyoruz. Olaya bakın, adam kağıt üstünde elin adamı ama Libya'nın varlıklarını kendi üzerine çalmak için uluslararası baskı yapacak şantaj kozlarına sahip. Ocak ayında açıklanan belgelerdeki bir diğer dikkat çekici olay da Epstein'in eski İngiliz bakan Peter Mandelson ile mail yazışmaları. 2008 ve 2010 arasında yoğunlaşan yazışmalarda Bakan Mandelson, İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin alacağı gizli finansal kararları, mesela Eurozone'un 500 milyar euroluk kurtarma paketi gibi, hepsini Epstein'e sızdırmış. Sonrasında da yakalanınca istifa etti ama Epstein ile bağını asla kesmedi. Belgelerdeki garip bir olay da şu. Bill Gates, Epstein adasındaki bir partide Rus eskortlardan cinsel hastalık kapıyor ve Epstein de tedavisi için el altından bunun ilacını sağlıyor. Ayrıca sık sık Bill Gates'e Adderall denilen odaklanma ilacını da temin ettiğini defterine şantaj kozu olarak yazmış. Bill Gates bunu reddetti ama gelin görün ki tam da olaylar ilk ifşa olduğu dönemlerde eşi Bill Gates'ten boşandı ve sonrasında da Epstein hakkında iğrenç biriydi diyerek evliliklerini etkilediğini anlatmıştır. Bu da tesadüf mü? Artık orasını da siz karar verin. Bu olaylar bitmez. 3,5 milyon sayfa belgeden bahsediyoruz. Daha yıllar boyu bunun etkisi sürecek. Hele ki kalan daha da gizli 2,5 milyon sayfada açıklanınca kim bilir neler olacak. Mesela düşünün, şimdiye kadar hep pedofili ve seks ile şantaj üzerine yoğunlaşmış olayları gördük. Ya işin içinde bir de bebek ticareti varsa, ya çok daha sapkın yönleri varsa. Bakın bu adamlar sembolik atraksiyonları severler. Adasındaki ibadethaneden tutun, uçağına Lolita adını vermesi gibi banka hesabına da Baal adını vermiş. Satürn tarikatı videomu izleyenler hemen anladılar durumu. Baal, İbrahim peygamber öncesi Kenan diyarındaki bir put ve ona yapılan ayin ise korkunç. Bolluk bereket için bebekleri Baal putuna bırakan Kenan halkı
onlara ateşte yakarlarmış. Ve daha sonra Yahudiler de bu ayini koyun, koç yakmak olarak devam ettirdiler. Ve ancak geçen yıllardan sonra bitti. Diyorum ya, bu sapkın herifler eskiye dair ne kadar karanlık ritüel varsa karma bir halde hayatlarına sokup kendilerince tanrıcılık oynuyorlar. Bunların hepsinde de öyle çok gizemli ezoterik bilgiler aramayın. Cidden %90'ı ego tatmini yapan eziklerin kendilerince okült işler yaptıklarını sanmaları. Ayinsel elbiseler giyip kendilerince şeytana ayin yapıp sonra seks partileri yapmaları da işte hep bu tabu dediğimiz her şeyi olan tiplerin sapkın şovlar ile kendilerini tatmin etme çabalarından ibaret. Burada size de bazı uyarılar yapmak istiyorum. Çünkü şu an internet resmen bilgi çöplüğüne dönmek üzere. Mesela dikkat ederseniz videoda Epstein ve adrenokrom olayına girmedim bile. Bilmeyenler için bu iddia şöyle. Bu elitler çocukları korkutarak bedenlerinin adrenokrom maddesini sentezlemelerini sağlayıp sonra onları hasat edip ki bu çocukları katledip kanlarını almakla oluyor diye anlatılıyor. Kendilerini enjekte ederek gençleştikleri yönünde bir iddia. Lakin bu Epstein dosyalarında geçmiyor. Onu geçtim, bu adrenokromu hasat etmeye gerek yok. Çünkü laboratuvar ortamında çok ucuza sentezlenebilen bir kimyasal. Ayrıca tıbbi literatürde gençleştirici veya uyuşturucu bir etkisi saptanmamıştır. Aksine yüksek dozda alındığında toksik bir maddedir. Misal etrafta dolaşan bir diğer yanlış bilgi. Epstein Bill Gates ile yazıştı, koronavirüs simülasyonu yaptılar, her şeyi onlar planladı diye paylaşım yapanlar var. Bu simülasyonun adı Event 201'di ve gizli değil, tam tersi halka açık ve reklamı yapılarak simülasyon yapıldı. Ve farazi olarak Brezilya'da domuzlardan yayılacak bir hastalığın sağlık sistemini nasıl kilitleyeceği üzerine rapor sunuldu. Buna gereksiz gizem katmak, bilgi kirliliği yaratmaktan başka bir şey değil. Mor gözlü edikler konusu, yamyamlık yapanlar konusu vesaire şimdiye kadar bu belgelerde bu ifadeler yok. Ama bunların olmaması, ha tamam hepsi yalan demek de değil. Elma ile armutu karıştırmamak lazım. Epstein dosyası bu dev çarkın içindeki bir dişlinin bize gösterdikleri sadece. Halbuki koca makinede daha ne olaylar dönüyor da haberimiz bile yok. Şimdi her şeyi araştırmadan insanlara servis eden komplocular ne yazık ki dosyalarda geçen Epstein'ın parabiyosis deneylerine ilgi duyduğunu okuyorlar ki bu deneyler de temelde genç kişinin kanının işleme tutulup yaşlı kişiye verilerek onun gençleşmesini sağlamayı hedefleyen uç teorik deneylerdir. Ve bunu alıyorlar, hemen okült birkaç ayin ile birleştirip videosunu çekip size sunuyorlar. Ya adam zaten tanrı takıntısı ve transhümanizm ile kafayı bozmuş birisi. Tabii ki bu konuları araştırabilir. Ama nihayetinde konu bilimsel olarak şu an yapılamıyor. Hatta ben size daha da fazla bilgi vereyim. Epstein sırf bu ölümsüzlük takıntısı yüzünden Harvard'da George Church gibi genetik, yaşlanma araştırmaları yapan isimlerle görüşmüş. Konuşmalarında Church ile CRISPR ve yaşlanma karşı çalışmalarında parabiyosis benzeri tekniklere değinmişler. Epstein Harvard'a $6,5 milyon bağış yapmış ve 2014'te bile konu hakkında toplantılara katılmış. Hatta adam sırf bu deneylere veri sağlamak için Virgin Adaları'ndaki Southern Trust şirketiyle DNA analizleri için $200 milyon toplamış. Cidden kafayı ölümsüzlük ile bozmuş birisi. Ama işte bu veriyi tutup da adam bebek kanı içiyordu diye anlatırsanız videonuz tıklanır tabii ki. Ama insanlara da desteksiz bir bilgi vermiş olursunuz. Şu ana kadar sızan verileri yapay zekalarıyla elimden geldiğince taradım. Ancak çoğu komplo iddiasında geçen okült ayinler, bebeklerden ve çocuklardan kan transfüzyonu filan gibi sızan bilgiler bulamadım. Ha çıkarsa şaşırır mıyım? Hayır şaşırmam. Çünkü emin olun bunları yapan sapkın tipler de bu dünyada mutlaka vardır. Ama Epstein olayı benim gördüğüm CIA ve Mossad desteğiyle elit ve kilit adamlara şantaj için kurulmuş uluslararası bir medofili, insan kaçakçılığı, seks ve rüşvet sistemi. Dünyayı yöneten tiplerde her türlü sapkınlık olduğu için Epstein kolunda biz bunun medofili seks ayağı üzerine sızıntılarını görüyoruz. Kim bilir onun gibi başka bir maşada da çok daha farklı şeyler olabilir. Diyorum ya bu dünyada pislik bitmez. Siz sadece şu sıralar izlediğiniz her videoya hemen inanmayın. Çünkü etrafta AI ile yapılmış görüntülerin yanında ta eski alakasız davalardan alınan ya da montajlanmış görüntüler de var. İnsanlar zaten gerginler. Bu fırsattan istifade ben yoluma bakayım diyen tipler de her zamanki gibi çıktılar ne yazık ki. Ben elimden geldiğince olayı ana omurgası ve resmi verileriyle anlatmaya çalıştım. Ki bu haliyle bile zaten yeterince tiksindirici ve iğrenç. Yani içinde illaki okült gizemler olması gerekmiyor. Bu bile ne kadar sapkın bir dünyada yaşadığımızın küçücük bir örneği. Daha yan dallara girsek, 10 tane farklı video konusu çıkar. Ama sağ olsunlar ülkemizde de güzel yayınlar yapan insanlar da var. Ve kimisi işin siyasi tarafına eğilmiş, kimisi rüşvet tarafına eğilmiş ve güzel bilgiler veriyorlar. Onları da izleyin.
Ama unutmayın, ortada 3,5 milyon belge var. Daha kim bilir neler çıkacak. Sadece aklı selim şekilde çapraz sorgu yaparak izleyin ve araştırın. Çünkü özellikle etrafta dolaşan videoların çok büyük bir kısmı tamamen sahte. Birisi ben bu videoyu yapacağım dediğimde paylaşımımın altına "Abi esas bundan sonra ne olacak?" demişti. Kapatmadan ona da cevap vereyim. Adamın ajan olduğu ortaya çıkmış durumda ve İsrail ajanı olduğunu da biliyoruz. Peki şu an gündem ne? İran'ın vurulması. Peki neden vurulmadı? Çünkü ABD çok hevesli değil. Peki neden bu belgeler tam da Trump'ı sıkıştıracak şekilde şu an piyasaya çıkıyor? Yoksa Mossad hadi artık bitir şu işi yoksa ben seni bitiririm mi diyor? Yoksa Trump aman iş daha derine gitmesin, tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey deyip gündemi değiştirmek ve Epstein olayını unutturmak için yakında İran'a bir füze mi atacak? Video boyunca bu ağların insanları nasıl gafil yakaladıklarını gördünüz. Şimdi buna göre demin dediğim senaryo sizce çok mu uzak? Mossad gerçekten tehlikeli bir örgüt. Ve bu şer zihniyet onlarca yıl önceden kurduğu bu tuzak örümcek ağları ile çoktan pek çok kilit ismi ağına düşürdü bile. Artık geriye kalan tek şey de iplerini tuttukları kuklaları istedikleri gibi oynatmak. Kısaca yakında büyük bir savaş ile gündem değişirse ben şaşırmam. Gerçekten insan bunları görünce hem kendini küçük hissediyor hem de böyle dünya olmaz olsun diyor. Ama umutsuz olmayın. Evet, cidden korkunç derecede sapkın kişiler bu sistemi yönetiyorlar. Ama ölümsüz değiller. Elbet bir gün geberip gidecekler. Elbet bir gün insanlık değişecek, akıllanacak. İyiler ve kötüler hiç bitmeyecek, tamam. Ama bu denli saçma sapan tipler bence kalmayacak. Ve o zaman daha güzel yarınları belki biz, belki çocuklarımız görecek. Ben bunu ümit ediyorum. Siz de bu umutla yaşayın. Çocuklarınızı koruyarak bu umutla yetiştirin. Kim bilir belki dünyayı değiştirirler. Değiştirmeseler bile en azından mutlu yaşamaya çalışırlar. Siz de insanlığın bu karanlık yüzüne takılıp kalmayın. Dışarıda iyilik için çabalayan insanlar da var. Ve elbet bir gün terazi onlardan yana daha ağır basacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.